Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte yazlık bir bluz örüyoruz. Bluz dedim ama bunu gömleklerin, tişörtlerin üzerine kullanarak mevsimlik bir parça haline de dönüştürmemiz mümkün. Kullandığım ipim birkaç projede de daha önce kullanmış olduğum Viskon ip grubu. Tabii ki adresim Bilhayal Hobi. Örmesi ayrı keyifli, kullanması ayrı keyifli bu ipi. Bunu belirtmek isterim. Dilediğiniz katta sardırıp sim ip katarak daha hoş hale de getirebilirsiniz. Zevkinize, tamamen keyfinize göre. Şimdi ben hemen size burada kendi ipimi söylemek istiyorum. Toplamda 6 kat, 5 katı ip, 1 katı simli ip. Bunu belirtmek isterim. Belki almak isterseniz siz de bunu alırken altını çizerek belirtirseniz aynı kalınlıkta bir ürüne sahip olmuş oluruz. Ben böyle 34-36 beden gibi bir ürün hazırlıyorum. Vereceğim ölçüler ona göre ama ölçülerini değiştirip büyütmek bedeni oldukça kolay. Bunu da özellikle videonun sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu bluzda kullandığım tığım 3 milim. Nasıl başlıyoruz? Ben bademlerin içine trabzanlar örerek başladım. 42 tane badem örerek bluzun yapımına başlayalım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. İki parça halinde öreceğimiz bu bluzu birleştirdikten sonra da bir bütün haline getireceğiz. Benim burada 42 adet ördüğüm bademi büyük örmek isteyen dostlar işte burada sayılarını arttıracaklar. 42 değil de 43, 44, 45 gibi diledikleri sayıya kadar arttırabilirler. Ben şimdi size burada hiç ütülenmemiş ki bu ip çok güzel ütüyü de kaldıran bir ip. Bunu da belirtmek isterim. Size burada kendi ördükten sonraki bir ölçüsünü vermek istiyorum. 40 santim benim için ideal bir ölçü. Çünkü bol olmayan, şöyle üstte oturan bir model çalışmak istiyorum. Ama şöyle düşünün, 42 badem 40 santime denk geliyor. Benim elimden düşme şekli. Siz de minik bir parça örerek kaç bademde kaç santime ulaştığınızı değerlendirip ölçüyü ona göre de çıkartabilirsiniz. Direkt kafadan da daha büyütmeniz mümkün tabii. Benim üstümdeki duruşunu da değerlendirmenizde fayda var. İlk olarak böyle hemen ilmeğimi çıkartacağım. Sonrasında ise 4 tane zincir çekiyorum ilk başlarken. 4. Tığın üstüne ipimi alıyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin içine batıp 1 2 ve 3. 3 kere de çıktığım bir trabzan örüyorum. Şöyle bir boşluk elde etmiş oldum. Buna badem diyoruz. Artık bundan sonra zincir sayım 3. 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşluğa batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 tığın üstüne ipimi aldım. Tam ortasına geliyorum, batıyorum ve 1 2 3. Bunu 42 adete tamamlayıp üstüne modeli kurmaya başlayalım. Son bademe geldim. Aynen onun içini de ilk olarak 3 tane 3 kere de çıktığım trabzanla bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzan ile dolduruyorum. Daha sonra bir tane aynı trabzandan şu bitiş kısmındaki yere de yapıyorum. Yani başlarken ve bitirirken birer trabzanım var. Başlangıçta ve bitişte.
Buradan yükseldiğimde ise artık, şimdi yine aynı şekilde bakınız burada göstereyim. Şöyle bir yükseliyorum. Daha sonra şu tığımla şu ipimi de alıp şöyle bir döndürüyorum. Ve 2 kere örüp yalancı trabzanımı tamamlamış oldum. Tığın üstüne bir zincir çektikten sonra tığın üstüne ipimi alıyorum ve artık alttaki trabzanlardan ilk yanındakine atlayıp hemen onun yanındakine bir lastik örüyormuşçasına trabzanı öne alıp örüyorum. Zincir çekiyorum. Hemen yanındakine atlayıp onun yanındakinin üstüne geliyorum. Bakın dibindekini atlıyorum. Onun yanındakinin trabzanı üste alıyorum. Hep üste alarak örüyorum. Lastik örgüsü gibi ama tek farkı sürekli atla, yanındakini üste al. Bu şekilde ilerliyorum. Zincir çekiyorum. Dibindekini atlayıp onun yanındakini örüp 3 kere de çıktığım trabzanlarım ile arada bir zincirim hep var. Bir zincir çek, bir trabzana atla, diğerini üste al, trabzanı ilmeği çıkartıp 1 2 3 kere de çıktığımız trabzanlarımız. İşte aslında bundan sonraki örgü tekniğim hep bu şekilde tekrarlayacak. Hep aynı şekilde. Sonuna kadar bu sıranın aynı mantıkla devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimde artık son buradaki üçlü grubun da atlayarak battım. Son trabzanını atlayıp burada ilk yapmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Burada bir zincir çektik. 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Daha sonra şöyle hemen yükseliyorum. Ardından döndürüp ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Yani şurada örerken yalnız bir daha göstereyim. Daha sağlam ve güzel olması açısından. Şimdi şunu aldım. Çıktım ya. İlkini çıktım. Hepsini de bir örüyorum. Sonra bir zincir çekip, ya bunu zorlanıyorsanız siz zincirle yükselmeye devam edebilirsiniz. Tığın üstüne ipimi aldım ve hemen sırasıyla bütün alttaki trabzanlarımı öne alarak örmeye devam ediyorum. Hepsini. Arada bir zincirim var. Bir zincirimi çektim. Trabzanı öne aldım. 3 kere de çıktım. Trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir. Trabzanı öne aldım. İpi almamışız üstte. 1, 2 ve 3. Bir zincir. Trabzanımızı öne alıyoruz. Artık bütün bluzun bütün boyu ilerledikçe bütününde öreceğimiz teknik budur. Her sırasında döndükçe aynı işlemi yapacağız. Ben şimdi bir üst sıraya da sizle birlikte çıkıp orayı da göstereceğim. Dediğim gibi boy uzunluğunu dilediğiniz uzunluğa kadar arzu ettiğiniz şekilde uzatabilirsiniz. Ben 46 sırada tamamlayıp artık omuzlardan birleşme kısmına geçeceğim. Sonuna kadar ilerleyin, bir üstte de birlikte çıkalım. Burada da sona geldiğimizde yine aynı şekilde yukarı çıkacağım. İlk olarak şimdi burada bir zincirimi çekeyim. Buradaki son örmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine batıp 3 kere de yükseldiğim trabzanımı örüyorum.
Yine şöyle yükselip arkasından döndürerek ördüğüm yalancı trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra döndürüyorum ve hemen yanımdaki trabzanı üste alarak 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örmeye bütün sıra boyunca devam edeceğim. Bütün model boyunca aslında devam edeceğim. 46 sıraya tamamladığımda trabzan sıramı artık her iki parçayı birbirine birleştirerek bluzumuzun formunu vereceğiz. Bu arada diğer bluzda diğer parçada şimdi size modeli daha net göstereceğim. Şöyle bakın. Şöyle yol bakın. Modelimiz ortaya çıkıyor. Her iki taraftan da görüntüsü çok hoş. Hangi tarafını tercih ederseniz o tarafını kullanabilirsiniz. O zaman tamamlayıp geliyorum. Sözünü ettiğim ölçülere kadar tamamlayıp geldim. Şimdi diğer parçada şu yapmış olduğum omuz yükseltilerini bu parçada da birlikte öreceğiz. 2 sıra halinde ördüm bu parçada. Bunda ise ikinci sırayı örerken diğer parçayla birleşiyor olacağız. Bunun için de hemen yer belirledim. Trabzan saymıştım. 17. trabzanın tepesine gelip ilmek belirleyicimi taktım. Aynı şekilde burada da 17 tane trabzanı saydım. 17.'nin tepesine taktım. Burada da 17 sıranın hep 17. trabzanın üstüne çalışıldı. Her iki tarafı da eşit yapıyoruz çünkü. Burada artık sadece şuraya kadar örmeye devam edeceğim. Bunun için de aynı mantıkla yükseliyorum. Arkasını çeviriyorum. Yine her bir trabzanımı öne alıp 3 kere de çıktığım trabzanlar halinde örüyorum. O ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar devam edelim. Bu ilmek belirleyici ile ayırdığım trabzanın tepesine kadar ördüm. Şimdi artık bu ikinci sıraya geçiyor olacağım yukarıya çıktığımda. Normalde bu benim ilk parçam olsaydı üstünü de trabzanlarla bir sıra daha geçip aynı burada olduğu gibi bırakacaktım. Şimdi burada ikinci sırayı örerken diğer parçayla birleşmeye de başlıyorum. İlk yalancı trabzanımı örüp döndürdüm ve şu parçanın artık üst köşesiyle birleşmeye başlayacağım için buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden batıp tam şöyle tepesinden batmam gerekiyor. Bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip buraya gelip hemen trabzanı yine öne alıyorum. Yine bir dolayıp 3 kere de çıktım. Trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Arkadaki tam denk gelen trabzanı bulup ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Trabzanı öne aldım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığdan da çıktım. Tam karşısındaki denk gelen trabzanın içinden geçiriyorum. Yine bir zincir. Geldim buraya. Hemen çıktım. Trabzanın tepesine battım. İlmeğimi geçirdim. Bir zincirimi çektim. Şöyle hemen trabzanımı öne alıyorum.
3 kere de çıktım. Tığdan da çıktım. Şuraya battım. İçinden geçirdim. Bir zincir. Öne aldım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Sonuna kadar bu mantıkla devam edelim. Bu tarafı sonuna kadar ördüm. Şu yüksekliği oluşturarak tamamladım. Şimdi sıra bu tarafı örmekte. Burada da aynı şekilde trabzanlarımı lastik gibi örmeye başlıyorum. Burada ilk trabzanın tepesini tutturup ipimi şöyle tepesini bulup batmam gerekiyor sağlam bir noktaya. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Yine trabzanlarımı öne alarak örmeye başlıyorum. Mantık aynı. İlmek belirleyicinin olduğu yere kadar bu şekilde devam edelim. Burada ilk sıra trabzanımı tamamladım. Şimdi sona geldim. Burada ilmek belirleyiciyi taktığım yerin de üstüne bakın ördüm. Şimdi burada normalde elimizin yönüne göre biraz ters bir işlem oluyor. Yani aslında dümdüz trabzanlar örüyor olsaydım, lastik örmüyor olsaydım bunu buradan değil de buradan örerek başlar, böyle gelir, dönüşte de birleştirdim. Çünkü elimin yönü o şekilde. Ama şimdi lastik yönünü bozmamam gerekiyor, yoksa görüntünün akışı değişir. Buradakiyle sağla sol birbirinden farklı olur. Onun için benim buraya o görüntüyü eşitlemem gerekiyordu. Bunun için de aynen o yönde geldim. Aynı yönde geldim. Şimdi burada sahte trabzanımı da hemen yapıp yükseliyorum. Ve normalde tabii ki döndürüp öreceğim yön elimin bu tarafı. Ama aynı zamanda burada da birleşmek istiyorum. Bu trabzanı ördükten sonra onun ilmeğini buradaki ilk trabzandan çıkartıp birleşmeye başlamam gerekiyor. Battım. İlmeğimi de içinden çıkarttıktan sonra bir de zincir, ilmek ipi kaçırmayayım, bir de zincir çektim. Şimdi örmem gereken yer bakın karşı taraf. Burayla birleşiyorum sadece. Bunu karıştırmamam gerekiyor. Buraya gelip trabzanımı yine 3 kere de çıkacak şekilde örüyorum. Ama tığdan çıkıp bu defa yanındaki trabzanın, yani tam karşısındaki trabzanın, aslında bunun karşısında burada ördüğümün yanındakinin içinden geçiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın burayı örüyorum yine. Çünkü ikinci sırasını ördüğüm kısım orası. Burası benim birleştiğim kısım. Şimdi burada kafanız karışabilir, zorlanabilirsiniz. Bu takdirde her iki tarafı dikerek de örmeniz mümkün. Ben hani burada takılırım, yapamam diyorsanız şayet bunu da belirteyim. Yönünü kaybetmemek açısından. Şimdi burada çıkıyorum bakın. Burası birleştiğim kısım. Karşısındaki trabzanı buluyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bu da benim ikinci sırasını, yani omuz için ikinci sırasını ördüğüm parça. Tekrardan karşıdayım. 1, 2, 3. Tığdan çıkıyorum. Karşısını buluyorum. İlmeğimi geçirip bir de zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne de ipimi aldım. Buradaki trabzandayım yine. Anlaşılsın, daha iyi anlaşılsın diye şu kısmı biraz daha detaylı, uzun göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılabilmiştir. Bazı şeyleri tabii hani bir tık daha zor olabiliyor.
bu anlatırken videoda göstermek. Şimdi çıktım. Karşısındaki trabzanı buldum. İlmeği geçirdikten sonra bir zincir çekiyorduk birleşirken, biliyorsunuz. Sonuna kadar da bu şekilde birleşip gelelim. Daha sonra yanları nasıl birleşiyoruz, formunu veriyoruz, görelim. Yukarıdan omuz payını her iki tarafta da birleştirdikten sonra ben bir tarafın yanını da birleştirip şu şekilde geldim. Şimdi birlikte de aynen orada yaptığım uygulamayı burada yapacağız. Nasıl birleştirdiğimi sizlere göstermeye çalışacağım. 20 santim kadar ilk olarak kol evi için bir alan bırakıyorum. Şöyle göstermek istiyorum size hemen. Bakın 20 santim gibi kol evi için bir alan bıraktım. İlmeğimi çıkarttım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra parçanın alt kısmından hemen şöyle dibinden ipimi buraya kilitliyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum ve hemen karşı tarafta yine tığımdan çıkıp karşı tarafında dibini arka taraftan buluyorum ve içinden bu ilmeği geçiriyorum. 2 zincir de buradan çekiyorum. Daha sonra buradaki şu boşluğa gelip batıp sık iğne örüyorum ve 2 zincir çekiyorum. Burada ipler bir karıştı. Hemen şöyle toparlayayım bir saniye. Şunu alta alayım. 2 zincirimi çektim. Hemen karşıdaki, bakın karşıdaki şu boşluğun içinden batıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki boşluğa geliyorum. Karşısındaki denk gelen boşluğa sık iğnemi örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşıdaki sıradaki boşluğun içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. 2 zincir çekiyorum. Buraya gelip burada sıradaki boşluk, ki o da budur, içine sık iğne, 2 zincir, tığdan çıktım. Hemen buradaki boşluğun içinden de ilmeğimi çıkartıyorum. 2 zincir burada. Buradaki boşlukta sık iğne. Tekrardan 2 zincir. Karşıdaki boşluğun içinden ilmeğimi geçirdim. 2 zincir. Buradaki boşluğa sık iğne. 2 zincir. Karşıdaki boşluktaki sıradaki boşluktan da içinden ilmeğimi geçiriyorum. Buradaki önemli detay, dikkat etmemiz gereken kısım, bakın aynı yerde olmamız. Şunlar birbirini takip ediyor. Mesela burada üçüncüye geçerken burada da üçüncüye geçiyor. Şunları baz alıyorum. 1, 2, 3 ya. Bakın 1, 2, şimdi 3 oradayım. Buradan hemen bu 3'ün olduğu yere geliyorum. Eşitlenmiş oldular karşılıklı. Sayıları birbirini takip etmeli. 1, 2 zincir. İpler kaçabiliyor tığdan. Sıradaki boşluğum. Tekrardan 2 zincir. Buradaki de boşluğa gelip sık iğnemi örüyorum. İşte ilmek belirleyiciyi tutturduğum yere kadar bu mantıkla devam edeceğim. Daha sonra bu taraftaki yanı da birleştirmiş olacağız. Ben şöyle bir birleştirme yaptım. Üstümdeki şurada farklı bir model düşüşü hoşuma gitti. En çok bu içime sindiği için, yani sık iğnelerle kaydırma yöntemiyle birleştirmek istemedim. Orada da bir model oluşturmak istedim. Siz tabii ki içinize daha farklı bir model sinecekse o şekilde de birleştirmeye devam edebilirsiniz. Kol altına doğru yaklaştım. Burada da birlikte bitirelim istedim. Şimdi döndüm hemen. Buraya sık iğnemi ördüm. 1-2 zincir çektim. Artık bakın son boşluktayım. İlmek belirleyici tutturduğum yerdeyim zira. Hemen bunu buradan geçiriyorum. 2 zincir çekip buraya geldiğimde şu boşluğa geldim. Sık iğnemi ördüm. Ve kol altımı karşılıklı birleştirmiş oldum. Şimdi burada ipimi kopartıp kol ağzını ve yakamızı öreceğiz.
Bluzun yan taraflarını oluşturduktan sonra, birleştirdikten sonra her iki tarafta da aynı şekilde. Şimdi sırada boyun ve kol evlerini örmek var. Bunun için de lastik örgüsü öreceğim. Yani etrafını böyle 3 sıra gibi lastik geçmeyi planlıyorum. Nasıl başladım hemen göstereyim. Beraberce devam edelim. Şöyle bir kere aslında ortası iki tarafta eşit. Yani ön daha uzun ya da arka daha uzun değil. Her tarafta da aynı. İlk olarak bir saniye, simli ipi kaçırmışım. Birlikte alayım şöyle. İlmeğimi çıkarttıktan sonra niye sihirli halka yapmaya yeltendim ki hemen. El alışkanlığının üstüne ipimi aldım. Şimdi burada şöyle herhangi bir orta noktadan başlıyorum bakın. Herhangi bir, hatta bir trabzan üzerinden başlıyorum. Burada artık trabzanlarımı ikili örüyorum. Yani bir dolayıp iki kere de çıkacak şekilde örüyorum trabzanlarımı. Trabzanın üstüne boşluğa, trabzanın üstüne boşluğa. İlk sırasını bu şekilde devam edeceğim ama şimdi burada şu kısma yaklaştığımda artık şuralara, yani bakın tam olarak dönüş kısmındayız. Burada ise şu boşluklara gelmiş olacağız. Oraya geçerken şurayı da öreyim. Şu omuz kısmındaki boşluklara geldiğimde bir tığda tutuyorum çıkıp. 2 yine tığda tutuyorum. İkisini bir örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğa geliyorum. 1 2 birlikte örüyorum. Tekrardan buradaki boşluğa geliyorum. 1 2 beraber örüyorum. Tekrar bu taraftaki boşluğa geldiğimde de bir ve 2 beraber örüyorum. Daha sonra hemen buradaki kafesin içine atlayıp normal bir kafesin içine bir trabzan tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bir trabzan tepesi, bir kafesin içi. Bir tek şurada bir toparlama yaptım. Aynı şeyi şu kısımda da yapacağız. Diğer bu omuzdaki kısma geldiğimde de yine bakın en son kafesi ördüm. Buraya geldiğimde 2 tane ikili trabzanı badem şeklinde örüyorum. Yani tığımda tutup 3 ilmeği bir tığın üstüne ip alıyorum, boşluğa batıyorum, bir kere çıktım. Aynı işlemi ikinci kez yapıp hepsini bir örüyorum. Pardon, burada da aynı işlem. Kafeslere kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada kafese geldim. Hemen kafesin içine bir tane örüyorum. Bir tane de trabzanın üstüne. Başladığım ilk noktaya kadar aynen devam edeceğim. Başladığım noktaya yaklaştım. Hemen son kafesin içine de örüyorum. Daha sonra buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Şöyle bir sahte trabzanla yükseldikten sonra artık trabzanları sırasıyla bir öne, daha sonra arkaya alarak lastik örümüne başlıyorum. Öne ve arkaya. Şimdi şuraya, şu kısma da birlikte gelelim. Öne. Buradaki toplayarak ördüğüm bademleri tek trabzan muamelesi yapıp, şimdi sırada arkaya almak vardı. Arkaya alıp örüyorum. Daha sonra
arkaya, öne, arkaya. Artık zaten normal kafesin içindeki trabzanımıza da geldik. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde sırasıyla örüyorum. Trabzanları bir öne bir arkaya alarak. İkinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya da birlikte çıkalım istedim sizinle. Ne yapıyordum? Buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Bir zincir çekip şöyle döndürüyorum. Tersten arkasından dolanıp yalancı trabzanımı örüyorum. Siz tabii ki zincirle yükselebilirsiniz. Artık burada önde ördüğümü önden, arkada ördüğümü arkadan örerek devam ediyorum. Trabzanlar bana nasıl örmem gerektiğini burada gösteriyor. İşte dilediğiniz kadar bu sırayı uzatabilirsiniz. 3, 4 nasıl hoşunuza gidecekse. Ben 4 sırada tamamlamayı düşünüyorum. Tamamlayıp artık bir üst sıraya geçişimde buraya geldiğimde döndüğümde yine aynı burada gösterdiğim gibi olacak. Tamamladıktan sonra da kola geçeriz. 4 sıra boynunu 4 sırada kol evini geçtim. Şimdi kol evini burada da beraberce geçeceğiz. Üstte duruşunu zaten hani ilk başta görüyorsunuz. Gerçekten çok şık ve tarz oluyor. Süveterlerin üstüne, tişörtlerin üstüne, yazın atlet, hatta bikini üstüne bile çok şık duran bir parça örmüş oluyoruz aslında. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi kol altından başlıyorum. Kol altında minik bir toplama yaparak başlayacağım. O da şöyle, bir tane buraya örüyorum. Artık trabzanlarım yine ikili biliyorsunuz. Bir tane buraya örüyorum. Bir tane de buraya örüyorum. Bu kol altındaki boşluklara birer tane örüp geçerken diğer artık boşluklara geldiğimizde ise her boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı öreceğim. Bakın. Şuraya kaydırayım şöylece. Her boşluğumun içine 2 tane ikili trabzan. Şu ipi de tığın üstüne alıp gizleyeceğim. Buraya da geldim. Bir kere daha gizleyebilirim. Hem sağlamlaştırıyorum hem de gizlemiş oluyorum arkadan gelen ipi. Her boşluğa 2 tane ikili trabzan örüp ilk sıramızda başladığımız noktaya kadar devam edelim. Burada da hemen başladığım noktaya gelince ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip şöyle döndürüp bir yalancı trabzanımı da örüyorum. Trabzanları sırasıyla önce öne, daha sonra arkaya alarak aynı yakada yaptığımız gibi 4 sıra öreceğim. Siz tabi daha az ya da daha uzun da yapabilirsiniz. Benim için 4 ideal sıra oldu. Şimdi bakın, öne aldığımda arkaya alıyorum. Tekrardan öne. Böylelikle ilerleyip kol evini de tamamlamış olacağım. gram iple 34'ten 38 bedene kadar uyumlu olacak bir süveter bluzumuzu beraberce ördük. Beden büyütme oldukça kolay. Benim altta başlamış olduğum badem sayısını arttırarak
süeterimizi, bluzumuzu otomatik olarak büyütmüş oluyoruz zaten. Çok hafif, oldukça da şık, tiril tiril bir bluz oldu diyebilirim. Ben çok severek kullanacağım. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Sevdiyseniz her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyor olacağım. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz, bir de abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.